Evet arkadaşlar, bugün tesadüfen gördüğüm ve getirttiğim bir led feneri size tanıtmak istiyorum. Ben önden hemen söyleyeyim, çok beğendim. Bayağı bir tereddütlerim vardı. Aslında tereddütüm de yoktu. Yani görünüşünden aslında bir mal genelde kendisini belli ediyor. Yani iyi bir mal aslında şimdi yeni konseptte satıcılar malı iyi inceleyebilmemiz için çok çeşitli resimlerini koyuyorlar. Alttan, üstten, yandan vesaire. Hatta bir videosunu da koyuyorlar. Hala bizim yerli sitelerde bazı satıcılar bu işi anlayamadılar. Tek bir tane böyle bir resim koyuyor ve malı sizin o şekilde beğenip almanızı bekliyorlar. Daha çok beklerler. Bu işi anlamadıklarını ya da o üründen bir şey olmayacağını, o ürünün aslında iyi bir ürün olmadığını gösteren bir işaret bana göre. Şimdi tabii lafı uzatmadan hemen konuya geçmek istiyorum. Bunu ben arkadaşlar Temu'dan aldım. Alır almaz da yani teslim edilir edilmez de çok doğru bir karar verdiğini, ürünün gerçekten iyi bir ürün olduğunu anladım. Şimdi bunun hemen testlerini yaptım. İşte şarj ne kadar gidiyor, modları nedir, onları da size anlatacağım. Şimdi ben bu ürünü niye beğendim onu ilkin anlatmak istiyorum. Neden beğendim? Bir kere böyle bir hareketli bir başlık var. Yani hemen şimdi göstereyim. Işığı yaktığım zaman normalde yukarıya işte fener gibi kullanıyorsunuz. Ama bir de bir dönüyor. Kafa dönüyor. Yani bunu böyle gömlek cebine taktığınızda ya da şu şekilde oturttuğunuzda ya da hatta kemere bile takılabilir. Taktığınızda ışığı ön tarafa veriyor. Yani kafa lambasına benzer bir fonksiyon sağlamış oluyor. Şimdi tabii en çarpıcı benim için özelliği, yani sitede gördüğümde en çok beğendiğim kısmı üzerinde bir gösterge olmasıydı. Bu gösterge işini ben çok seviyorum. Mesela geçenlerde bir powerbank aldım. Powerbank'in puanı çok yüksekti. Fakat üstünde gösterge işte 4 tane led var. Şarja göre ledler yanıyor. İşte %100 olduğunda 4 led, %25'e düştüğünde 1 led yanıyor. Biliyorsunuz zaten. Nedense bunlar çok hoşuma gitmiyor. Yani bu ayrıntılı bir gösterme değil. Ama bazı powerbanklerin üzerinde bir led gösterge var. Öyle nokta led gösterge değil. Sayısal bir gösterge. Aynı bundaki gibi. Şu anda %79 şarjı var. Yani bunu buradan görüyorsunuz. Böyle bir düşüyor bu. Şarj olurken de bir artıyor. Bu çok güzel bir özellik. Çok güzel bir özellik. İşte beni bunu almaya ilk başta iten özelliği buydu. Sonra kafanın döner olması. Bunu şimdi açık söyleyeyim, resimlerinden anlayamadım. Yani aslında her iki pozisyonda da resmi çekilmiş, koyulmuştu fakat ben onu fark edemedim. Ürün elime ulaştığında ancak fark ettim. Yani bu böyle dönmesi ve en ufak bir boşluk yok. O kadar güzel ayarlamışlar ki. İki pozisyona getiriyorsunuz. Arka tarafta klips var. Bu klips bu şekilde takmanızı sağlıyor. Şimdi benim burada tabii onu takacak bir pozisyonda bir kıyafetim olmadığı için gösteremedim. Şu kafanın dönmesi de çok güzel. Direkt karşıya böyle ışığı tutabiliyorsunuz. Şimdi üzerindeki modları da hemen şöylece göstereyim. Çünkü zaten testi yaparken daha da ayrıntılı göstereceğim ama kabaca yani 2 ledi birden yakıyor. Bu güçlü fener. İkinci defa basınca biraz gücünü düşürüyor. Bir daha basınca yanıp sönmeye başlıyor. Tekrar basınca kapatıyor. Şimdi bir de bu yan taraf. Dikkat ettiyseniz yan tarafta bir ışık var. Şimdi bunu da açıp göstereceğim. Bu sefer düğmeye uzunca basıyoruz. Bu sefer gelen ışık da sarı tonlu bir ışık. Bu da çok hoş olmuş. Yani bunu beyaz yerine sarı yapmaları bence çok güzel. Özellikle soft bir ışık isteniyorsa, mesela çadırdasınız, bunu kullanabilirsiniz. Ya da akşamleyin dışarıda açık alanda olabilir. Yemek yiyorsunuz. Yine aynı şekilde bunu tercih edebilirsiniz. İkinci defa bastığımda bu sefer gece lambası gibi kullanılabilecek kırmızı ışık veriyor. Gerçekten de güçlü bir kırmızı ışığı var. Bir daha basarsak, benim gözüm kırmızıdan rahatsız oluyor diyelim ki, bir daha bastığımızda bunu maviye çeviriyor. Açıkçası ben maviyi daha çok tercih ediyorum. Daha dinlendirici geliyor. Geceliğin yatarken başucumda mavi bir ışığın olmasını da tercih ederim. Tabii kişiden kişiye değişir. Bir daha basınca bu sefer polis ışıkları gibi bir sinyal vermeye başlıyor. Daha önce tanıtmış olduğum kafa fenerinde de
buna benzer bir özellik vardı. O zaman da söylemiştim. Gene tekrarlayayım. İşte kayak yapıyorsunuz. Gece kayağına gittiniz. Sonra arada bir yerde takıldınız, kaldınız. Bunu açıp bıraktığınızda bu şekliyle sizi gökyüzünden bile görebilirler. Yani bu anlamda bence güzel bir özellik. Yani acil durum. Kendiniz belki de işte uyuyacaksınız, bayılacaksınız vesaire. Umarım olmaz ama bunu bu şekilde bırakacaksınız. Ve çok da uzun gidiyor. Onu da testlerde göreceğiz ama ben gene önden söyleyeceğim. Ve kapatıyorsunuz. Şimdi bu böyle bir askeri dizaynla yapılmış. Yani işte vidalar var her tarafında. Bu vidalar takıp çıkarılabiliyor. Bu üst kapak açılabiliyor. Bu tip şeyleri de ben çok seviyorum. Genelde bu tip şeyleri almaya çalışıyorum. Yani müdahale edebileceğim, işte gerekirse açıp temizlik yapabileceğim, onarabileceğim, yani vidalarını açabileceğim bir dizayn her zaman tercih ettiğim bir dizayn. Çok daha böyle tabii köşeleri yuvarlak dizaynlar da var ama o dizaynlarda genelde bu tip erişim sağlanmıyor, verilmiyor. Yani bozulduğunda at çöpe tarzı şeyler. Bu güzel. Şimdi bunun çok çarpıcı bir özelliği daha var. Onu da ürün elime geçtikten sonra anladım. Muazzam derecede kuvvetli bir mıknatıs özelliği var. Yani şu iki mıknatıs o kadar kuvvetli ki bunu birazdan buzdolabına yapıştırdığımda da göreceksiniz, algılayacaksınız. Yani çok kuvvetli bir mıknatıs. Öyle hani bir dokundun düşüp gidecek gibi değil. Bunu böyle yan tarafından koyduğum zaman buzdolabı ya da metal bir eşyayı çok sağlam bir şekilde tutuyor. Yani öyle bir dokunmayla yere düşecek bir şey değil. Dolayısıyla bu da çok başarılı. Şimdi çarpıcı ve güzel özelliklerinden bir diğerine geçiyorum. Şimdi bunun iki tane şarj soketi var. Birisi USB, öbürü Type-C. Buradan telefonunuza da powerbank gibi şarj verebiliyorsunuz. Bence çok güzel. Yani diyeceksiniz ki bu çok küçük. Yani bunun enerjisi telefona ne kadar yetebilir ki? Evet, bu 1500 miliamperlik bir pile sahip, bataryaya sahip. Telefonlar bugünlerde artık 4500, 5000, 5500 hatta 6000'e kadar varan telefonlar var. Bu bir nefes verir. Yani şarjınız bitti, acil bir arama yapacaksınız. Bunun 1500'ü ile bu işi yapabilirsiniz. Bu yaklaşık olarak %25-30'luk bir şarj imkanı verir telefona. Dolayısıyla o arada o şey yapılabilir. Evet, şimdi sonuç olarak çok iyi dizayn edilmiş ve çok güzel fonksiyonu olan bir ürün. Ben çok beğendim. Yani 5 üstünden 5 verdiğim bir ürün. Hatta 10 üzerinden olsaydı 10 üzerinden de 10 verirdim. Peki yani bir ürünün bu kadar kullanışlı olması zaten onu puanlamada önemli ama bir de bunun fiyatı var. Şimdi böyle bir ürün ben desem ki bu arkadaşlar 850 lira. Şimdi o zaman biraz böyle ya çok da pahalıymış, bu kibrit kutusundan hani biraz daha büyük bir şey. Yani bu kadar pahalı 800 liraya bu olur mu? Olur. 800 liraya olur ama iyi haber şu. Bu 800 liranın çok çok altında. Bunun fiyatı 200 liranın altında. 200 liranın altında dememin sebebi de şu. Farklı satıcılar farklı zamanlarda fiyatı %10-15 değiştiriyorlar. Yani bir bakıyorsunuz 165 lira, bir bakıyorsunuz 185 lira, bir bakıyorsunuz 200 lira. İki tane aldığınızda işte fiyat düşüyor. Tekli olduğunda 200 lira ise iki tane aldığınızda 320 lira diyor mesela. Yani bir değişkenlik var. Ben işte aşağı yukarı 200 diyorum ama 200'ün altında. Onu da söyleyeyim. Linkini de koyacağım açıklamalara arkadaşlar. Oradan erişebilirsiniz. Ben bunu Temu'dan aldım. Bizim yerli online satış mağazalarında ben bunu aldığım sırada yoktu. Belki sonradan getirtebilirler, bilemiyorum. Şimdi şarjlarını testlerde göstereceğim birazdan ama ben önden hemen özet olarak söyleyeyim. Bu güçlü modda 4 saat yanıyor. 4 saat boyunca ışığını yani son noktaya kadar aynı kuvvette yakıyor. İkinci bir daha böyle zayıflattığı bir mod var. O 5 saat gidiyor şarj %100'deyken. 5 saat böyle götürüyor. Bu yan lambası da gene aynı şekilde 4-4,5 saat boyunca yanabiliyor. Şimdi şu tek ledlere gelince %1'lik bir şarjla 15 dakika gidiyor. Bu muazzam. Yani ne demek bu? 24 saat boyunca bu tek ledi
yakabiliyorsunuz. Hatta 25 saat de olabilir. Bunu çok uzun süreceği için bu şekilde ölçtüm. Yani sonuna kadar beklemedim. Testlerde de göreceksiniz. Yani 2 gün 3 gün şarj etmeden sadece gece sabaha kadar başucumda bir ışık olsun diyorsanız ve gecenin de 8 saat olduğunu düşünecek olursak 3 gün şarj etmeden kullanabileceğimiz bir kapasiteye sahip. Şimdi deşarj süresini de burada sizinle paylaştıktan sonra bunu ne kadar sürede şarj edebiliyoruz? Yine testlerde ayrıntılı bir şekilde 2 farklı yöntemle test ettim. Birincisinde şarjı bilgisayardan aldım, bir USB çıkıştan. İkincisinde de Samsung telefonumun adaptörünü kullandım. Samsung telefonun adaptöründe ilk başlangıç şarj amperi yaklaşık 800 miliamperdi. Tabii şarj arttıkça, yani doldukça akım düşüyor. Zaten bütün pillerin şarjında aynı durum söz konusudur. Doldukça şarj akımı düşer. Şimdi bilgisayarda 2,5 saatte şarj oldu. Telefonumun adaptörüyle şarj ederken de 2 saat civarında şarj oldu. %100'e varması 2 saati buldu. Normalde yani bu kadar kolay kolay beğenmem. Fakat bu ürün gerçekten çok iyi tasarlanmış ve bir eşi benzerini daha görmedim. Gördüm aslında. Şöyle gördüm. Yani işte filmlerde gördüm. İşte personel burasına takıyor. Mağaralarda işte ilerliyorlar falan. Hatta bazı bilgisayar oyunlarında. Last of Us'ta vardı mesela, işte 2 kişiler ilerliyorlar. Herkesin burasında bir şey var. Şu şekilde tabii çalışıyor. Yani ön tarafa ışık vereceği için şu şekilde çok havalı duruyor. Ya bu kullanım benim çok hoşuma gidiyor. Neden? Çünkü kafa lambası biraz böyle kafayı bir süre sonra şey yapıyor. Terletiyor falan, ya da işte böyle saatlerce bunu burada böyle tutmak kolay bir şey değil. Yani 4 saat 5 saat bu ışığı vereceksiniz. Kafanızda kafa lambasıyla 4-5 saat hani biraz sıkabilir. Böyle bir kullanımı tercih ederim. Herkes tabii farklı tercihlere sahip olabilir. O yüzden envanterimde böyle bir cihazın olmasını çok istedim ve bunu da sizinle paylaştım. Şimdi testlere geçelim. Kutu geldi, hemen açalım. Çok uzatmadan, yani bu şeye gerek yok. Kutu açılışına falan hemen şöyle bakalım. Şarjına bakıyorum. %92'de şu anda. Bunu hemen şarj edeceğim. %100'e kadar şarj edip maksimumda ne kadar gittiğine bakacağım. Evet, %92'deyiz. Bunu şarj edeceğim. %100'e getirdikten sonra %100'ü maksimum kullanımda ne kadar gittiğine bakacağız. Bu arada modları da şöyle bir taramış olduk kısaca. Evet. Şöyle bakalım şimdi. Kendi içinde gelen USB kabloyla şarj edeceğim. Şarj yaparken de bilgisayarı kullanacağım. Şarj olurken yeşil ışık yanıp sönüyor. Bu da güzel. Tam şarj olduğunda sabit yanacak. Şarja başladığımızda saat 11'i 9 geçiyor. 92'den 93'e, 93'ten 94'e hızlı bir şekilde yükseldi. Yani 1 dakika içinde yaptı bunu. Son 1-2 yüzdelik kısmı oldukça uzun zamanda tamamlıyor. Evet, tamamlandı. Şimdi teste başlayacağız. Şu anda 11.52. Açıyorum. Maksimum güçte şu anda çalışmaya başladı. Ve bakalım bütün şarjını ne kadar sürede yiyecek. 10 dakika geçti. 10 dakikada geldiğimiz seviye bu. %5'lik bir kullanım 10 dakika gidiyor. Bu arada bir de ısınmayı bir kontrol edelim. Yani şöyle bakıyorum. Öyle fevkalade bir ısınma yok. Ilık diyebilirim ancak. Bu ısınma sayılmaz. %68'lerdeyiz. Isınmaya gene bakalım. Çok iyi. Hiçbir ısınma yok. Saat 1.18 ve yaklaşık %50'lerde şu anda. Yeni %49'a düştü. Şimdi 13.42, yani tam 2 saat geçti. 2 saatte geldiğimiz noktada %45'teyiz. Ve hala ısınma yok. Şu anda saat 14.42 ve seviye %30. 3 saatte %70'i tükendi. Beklediğim performans da buydu zaten. Yüksek yoğun ışığı 3 saat boyunca verdi. Bunu diğer aydınlatma testinde de göstereceğim. Bir odayı gayet güzel ışıl ışıl yapıyor. Yani
3 saat boyunca bu ışıl ışıllığın bedeli olarak %70 harcadı. Ve bitti. Saat 15.30 şu anda. Şimdi USB yani bilgisayar çıkışından USB'den aldığımızda ne kadarla şarj oluyor onu görmek için ufak bir deneme yapacağım. Göstergeyi taktım. Evet, şimdi baktığımızda 5 voltluk bir çıkışla işte şu anda yarım amperle şarj oluyor. Yaklaşık olarak. Yani 510 miliamper diyebiliriz. Şarj oluyor. Peki normal bir telefon şarjıyla yapalım. O zaman ne olacak? Onu da görelim. Normal bir telefon şarjından da 750 miliamper ile şarj oluyor. Şimdi ben burada bırakacağım. Şu anda akşam saat 6:28. Şarja başladık. Bakalım ne kadar sürecek. Şu an için özetleyecek olursak bilgisayar çıkışından yaklaşık yarım amperle normal bir telefon şarj aletiyle de bunun %50 daha fazlası yani 750 miliamperle şarj oluyor. 15 dakikada %20'lik bir kapasiteye ulaştı. Tabi doldukça şarj akımı da düşüyor. Ama bu önemli değil. 15 dakikada %20 gayet güzel bir dolum süresi. Saat 7'yi çeyrek geçiyor şu anda ve %50'yi geçtik %51'de. Saat 8'i çeyrek geçiyor ve şu anda %97 şarj olmuş vaziyette. Tabi şarj akımı da voltajın yükselmesiyle beraber düşüyor. Bu da gayet normal. Yaklaşık şu anda 380 miliamperlik bir şarj akımımız var. Bu da her şeyin yolunda gittiğinin bir göstergesi. %99'a geldiğinde akım iyice düştü. Demek ki tam dolduğunda kendisini korumaya alacak. Muhtemelen akım geçmiyor olacak. Şimdi ben onu merak ediyorum. %100'e geldiğinde şarj akımının tamamen kesilmesi gerekiyor. Eğer bunu yapabilirse o zaman kendini korumaya alıyor demektir. Gerçi prospektüsünde yani kullanım kılavuzunda şarjda dolduktan sonra bırakmayın diyordu. Bakalım yapabiliyor mu? Yani kendisini korumaya alabiliyor mu? Evet, %100'e geldiği anda akım sıfıra düştü. Yani kendisini korumaya alabiliyor. Bunun anlamı eğer unutulup da şarjda kalırsa herhangi bir sorun çıkmayacak demektir. Kendi kullanım kılavuzunda dikkat edilmesi söylenmiş ama cihaz çok güzel bir şekilde akımı kesmeyi başardı. %100'de şu anda ve şarj akımı sıfırda. Yani 1-2 miliamper bile şu anda akım geçmiyor. Bu çok iyi bir durum. Zaten cihazların bu beceriye sahip olması gerekiyor. Yan taraftaki sarı ışığın ne kadar süreyle yanabildiğini test edeceğiz. Ve saat şu anda tam 12. Evet, şimdi teste başlıyoruz. Evet, 4,5 saatte bu şekilde çalıştı. Aşağı yukarı kuvvetli ön ışıkla aynı sürede enerjiyi harcıyor ve aynı süre gidiyor. Şimdi son testi yapacağım. Düşük çekeceğini düşündüğüm yani düşük akım çekeceğini düşündüğüm mavi ya da kırmızı ışıkla testimizi yapacağız. Kırmızı ışık mavi olsun. Mavi de bırakıyorum ve saatimize bakıyorum. Saat 11'i 22 geçiyor. Testi başlattık. %90'a ancak düştü. Tek bir ledin yandığında belli ki çok düşük akım çekiyor. O yüzden testi şimdi sonlandıracağım. Yani %10'luk şarjla 2 saat 40 dakika gitti. Bundan sonra geri kalan şarjla yani neredeyse 24 saat gidebiliyor. Kabaca bir hesap yapacak olursak eğer %10'luk şarjın gitmesi için 2,5 saat geçti. Buradan neredeyse bir gün tek ledle ışığın gideceği sonucuna varabiliriz. Çok başarılı. Şimdi buzdolabına nasıl bir kuvvetle yapıştığını hep beraber görelim. Çok sağlam bir şekilde tutuyor. Yani başka eşyalara da yani çok iyi tutuyor. Çok iyi tutuyor. Hatta şöyle bunun üstüne bir ağırlık bırakayım. Abartılı olacak biraz ama yani durmadı. Hatta şöyle yapalım. Bunu yan çevirip şöyle koyayım. Yani sağlam tuttuğunu göstermek için. Şunların arkasına koydukları mıknatıslar o kadar zayıf ki ben bunu böyle koyuyorum. Bu aşağıya bir süre sonra böyle iniyor aşağıya. Şu anda inmedi ama yani çok
şeydir bunlar. Yani zayıftır. Bunun mıknatısı öyle değil. Bunun mıknatısı çok kuvvetli. Çok tatmin edici. Evet. İşte böyle. Işık güzel. Evet arkadaşlar, yorumlarınızı bekliyorum. Objektif olsun mümkün mertebe. Arkadaşlar, yorum yaparken daha önceki yorumlarda yani bir grup böyle bir yarışma içinde. Yani ben mesela bir ürünü tanıtmışım. İşte bir grup diyor ki bu neyin reklamı? Yani ben reklam falan yapmıyorum. Hiçbir firmayla bir anlaşmam yok. Anlaşmam olduğu zaman da onu belirtmemek için bir sebebim yok. Kazancın vergisi ödendiği için yani birinin reklamını yapıp da reklamını yapmıyormuş gibi davranmamıza gerek yok. Başka bir noktada şu, bazı kişiler yorum atıyor. İşte X marka ürün varken ben bunu almam. Bu onu döver, bu ondan daha iyi. Ya bu öyle bir şey değil. Yani illa birinin diğerini yenmesi gerekmiyor. Birden fazla ürüne sahip olabilirsiniz. Elinizde farklı firmaların farklı ürünleri olabilir. Dolayısıyla bunları da göz önüne almak gerekiyor. Mutlaka piyasada başka firmaların da bu tarz üretmiş olduğu ürünler vardır. Bunların hepsine erişmek, birbiriyle kıyaslama imkanı yok. Hiç kimse böyle bir şey yapamaz. Yani dünyanın çeşitli yerlerinde benzer ürünler mutlaka vardır. Bunun onlardan üstün olduğunu iddia eden bir video değil bu. Sonuçta yorumlarınızı objektif bekliyorum derken bunu kastediyorum. Yani bu ürünü başka ürünlerle yarıştırmamıza gerek yok. Bunu kendi içinde düşünmemiz gerekiyor. İhtiyaca yanıt vermesiyle ilgili düşünmemiz gerekiyor. Özelliklerini ve fiyatını düşünerek yorum yapmamız gerekiyor. Tekrar yeni bir videoda görüşmek üzere.